Keşke bu videoyu sadece kazandığı ödülleri ya da yeni projelerini alkışlamak için hazırlasaydım. Ancak bazen hayat en parlak yıldızlara en zorlu sınavları veriyor. Portekiz'den gelen o acı haberle sarsıldığımızdan beri kalbimiz Lizbon'da bir hastane odasında atıyor. Yeteneğiyle hayran bırakan, mütevazılığıyla sevilen Oktay Çubuk şu an hayata tutunmak için direniyor. Gelin, o dirençli ruhun İzmir'den başlayan ve başarılarla ilmek ilmek dokunan ilham verici yolculuğuna birlikte tanıklık edelim. Benim gücüm var mı Yasemin? Sence benim gücüm var mı? Çınar! 12 Mart 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açan Oktay Çubuk, çocukluk yıllarını Ege'nin o özgürlükçü, kültürel derinliği olan ve aydınlık atmosferinde geçirmiştir. Henüz küçük bir çocukken bile çevresindeki insanları gözlemleme biçimi, taklit yeteneği ve olaylara yaklaşımındaki sanatsal duyarlılık, ailesi ve yakın çevresi tarafından fark edilmiştir. Eğitim hayatına Türkiye'nin en köklü ve vizyoner kurumlarından biri olan İzmir Amerikan Koleji'nde başlaması, onun sadece akademik bir disiplin kazanmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda dünya literatürüne, yabancı dillere ve küresel sanat anlayışına erken yaşta aşina olmasını sağlamıştır. Lise yıllarında okulun tiyatro kulübünde sahneye her çıktığında alkışların ötesinde bir yerlerde bir karakterin ruhuna bürünmenin verdiği o eşsiz tatmini keşfeden Oktay, bu tutkuyu profesyonel bir kariyere dönüştürme kararı almıştır. Bu kararlılık onu Türkiye'nin sanat kalbi İstanbul'a taşımış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü birincilikle kazanarak bu alandaki entelektüel derinliğini daha yolun en başında tescillemiştir. O sadece ekranda görünen popüler bir yüz olmak istememiş, sinemanın teorisine, ışığına, senaryo matematiğine ve felsefesine hakim bir sinefil aktör olmayı hedeflemiştir. Bu akademik temeli, Cüneyt Sayıl Atölyesi'nde aldığı profesyonel oyunculuk dersleriyle taçlandırarak kendi metot oyunculuğu tarzının ilk tuğlalarını büyük bir titizlikle dizmiştir. Profesyonel kariyerinin perdesi 2017 yılında Cennetin Gözyaşları dizisindeki Ömer karakteriyle açıldığında, sektör temsilcileri ve izleyiciler, henüz çok genç olan ama bakışlarında derin bir anlam taşıyan bu aktörü hemen fark etmiştir. Ancak asıl kitlesel bağ ve Oktay Çubuk isminin zihinlere kazınması, 2019 yılında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisindeki Fırat karakteriyle gerçekleşmiştir. Fırat'ın o saf, dürüst, fedakar ve koruyucu yapısını öylesine içten bir sadelikle yansıtmıştır ki, İzleyiciler Oktay'ı sadece bir oyuncu olarak değil, ailelerinden biri, güvenilir bir dost gibi bağırlarına basmışlardır. Benim kırmızı çizgilerim var. Ya sence şu karizmada bir adam yerleri siler mi? Hemen ardından gelen Sol Yanım dizisindeki Ali karakteriyle ekran karizmasının yanına oyuncu olgunluğunu da eklemeyi bilmiştir. Ali karakterinin karmaşık iç dünyası, zenginlik ile duygusal boşluk arasındaki gelgitleri, Oktay'ın dramatik yeteneğinin ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını göstermiştir. Yok, istemem paranı. Sen beni şikayet etme yeter. İzleyici bu dönemde onun her yeni projesinde sadece bir rolü değil, adeta o karakterin yaşam mücadelesini izlediğini hissetmeye başlamış. Bu da Oktay Çubuk ismini güvenilir ve kaliteli oyunculuk kavramıyla eşdeğer hale getirmiştir. Oktay Çubuk'un adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıran asıl büyük sanatsal patlama, 2020 yapımı, yönetmenliğini Nisan Dağ'ın üstlendiği Bir Nefes Daha filmindeki Fehmi karakteri olmuştur. İstanbul'un yoksul ve sert mahallelerinde rap müzikle hayata tutunmaya çalışan, ancak madde bağımlılığının karanlık sarmalında yok oluşa sürüklenen bir genci canlandırmak için girdiği o sarsıcı ruhsal ve fiziksel dönüşüm, oyunculuk literatürüne geçecek niteliktedir. Bu rol için aylar süren bir ön hazırlık süreci geçirmiş, rap müzik kültürünü ve bağımlılığın psikolojik yıkımlarını bizzat yerinde gözlemlemiştir. Bu performansın izleyicide bıraktığı etki, izlemekten öte bir vicdani şahitlik duygusuydu. Fehmi'nin çaresizliğini, tutkusunu ve haykırışını öylesine bir gerçeklikle sundu ki, bu başarısı 28. Adana Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç erkek oyuncu ve sinema yazarlarının en prestijli ödülü olan 54. Siyat Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülleriyle taçlandı. Bu ödüller, onun artık sadece genç bir yetenek değil, Türk sinemasının geleceğine yön verecek, uluslararası potansiyeli yüksek dev bir aktör olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Kariyerindeki bu sanatsal başarıyı televizyon ekranlarında da sürdüren Oktay, dünya çapında tanınan usta aktör Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Baba dizisindeki Kadircan Saruhanlı karakteriyle oyunculuk kalibresini en üst seviyeye çıkarmıştır.
Devleşmiş isimlerin yanında ezilmeden, aksine kendi ışığını parlatarak sergilediği bu performans, izleyicide büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Her şey bu ev için miydi? Her şey para için miydi Cansu? Etrafında hizmetçiler dolansın. Ne istiyorlarsa önüne getirsinler. Bu mu yani? Ailenin geleneksel yapısı ile modern dünyanın hırsları arasında sıkışan bir genci canlandırırken gösterdiği duygusal geçişler, onun ne kadar disiplinli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır. Ardından bir Yeşilçam efsanesinin modern uyarlaması olan Ah Nerede dizisinde, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan ile özdeşleşen Ferit karakterine hayat vermiştir. Klasikleşmiş bir rolü taklit etmeden, kendi özgün ve modern yorumuyla canlandırarak hem romantik komedi türündeki başarısını kanıtlamış hem de her yaştan izleyicinin sevgilisi olmuştur. Evet, elektrik. Ben elektrik tesisatı için gelmiştim. Özgüvenine bayıldım ama istersen abartma Zehracığım. Ayrıca Duran adlı dijital seride canlandırdığı azimli boksör karakteri için girdiği ağır fiziksel antrenman süreci, karakterin sadece ruhuna değil, bedenine de nasıl hükmettiğinin en somut örneği olmuştur. İzleyici kitlesi üzerinde bıraktığı temel etki, canlandırdığı her karakterin yaşayan bir ruh olduğuna dair sarsılmaz bir inanç yaratmasıdır. Bu deneyiminin ardından 2023 yılında ise televizyon hayatına geri dönerek Adım Farah dizisine dahil olmuştur. Oktay Çubuk burada canlandırdığı karakterle hikayenin tansiyonunun yükseldiği anlarda izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştır. Bu projede sadece ana karakterlerin etrafında dönen bir figür olmaktan ziyade, olayların gidişatını etkileyen ve sahnelerindeki o kendine has sakin ama güçlü duruşuyla fark yaratan bir performans sergilemiştir. İzleyicide bıraktığı etki, karakterin gizemini korurken, aynı zamanda empati kurulabilen insani yönlerini de başarıyla yansıtması olmuştur. Belki gitmeden senden bunu duymak istedim sadece. Sağ ol. Kariyerindeki en dikkat çekici dönem işlerinden biri olan Sürgünler projesinde Oktay, geçmişin tozlu sayfalarından gelen ve aidiyet duygusunu sorgulayan bir karaktere hayat vermiştir. Dönemin atmosferine bürünen oyuncu, karakterinin yaşadığı içsel çatışmaları ve sürgün hayatının getirdiği o ağır hüznü gözleriyle anlatmayı bilmiştir. Oğlum benim babamı öldürdüler. Bu projedeki performansı, onun sadece günümüz hikayelerinde değil, tarihi dokusu olan yapımlarda da ne kadar ikna edici olduğunu kanıtlamış, izleyici üzerinde zamansız bir oyuncu imajı bırakmıştır. Oktay Çubuk'un oyunculuk yelpazesindeki en sert ve bir o kadar da duygusal rollerden biri, Can Borcu dizisinde karşımıza çıkmıştır. Sadakat, intikam ve borçluluk duyguları arasında sıkışan bir genci canlandırırken, karakterinin yaşadığı çıkmazları izleyiciye adeta hissettirmiştir. Gidiyorsun. Öyle mi? Bu dizideki rolüyle bir insanın sevdikleri için nelerden vazgeçebileceğini ve can borcunun getirdiği o ağır yükü omuzlarında nasıl taşıdığını ustalıkla sergilemiş, her bölümde izleyiciyi karakterin kararları üzerine düşünmeye sevk etmiştir. Magazinden ve gösterişten uzak duran, her zaman entelektüel birikimi, nezaketi ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Oktay Çubuk, kariyerinin en verimli, en parlak ve başarılarla dolu döneminde, 2026 yılının Nisan ayında annesiyle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a bir dinlenme tatiline gitmiştir. Ancak hayatın hiç beklenmedik bir anında Lizbon'un o tarihi ve büyüleyici atmosferinde 28 Nisan günü aniden fenalaşarak kalbi duran genç sanatçı tüm sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir yasa ve büyük bir şoka boğmuştur. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olağanüstü çabasıyla hayata döndürülen ve şu an Lizbon'da tam donanımlı bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Oktay Çubuk, aslında şu an kendi hayat hikayesinin en büyük, en zorlu ama en umut dolu yaşam mücadelesini vermektedir. İzmir'de umutla başlayan, başarılarla, ödüllerle ve milyonların alkışıyla bezeli bu muazzam hayat hikayesi, şimdi dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının kalbinde tek bir ortak duaya dönüşmüştür. Canlandırdığı tüm o dirençli, pes etmeyen ve hayata tırnaklarıyla tutunan karakterler gibi Oktay'ın da bu savaşı kazanarak o derinlikli bakışları, içten gülüşü ve eşsiz yeteneğiyle yeniden aramıza dönmesi sadece bir biyografinin devamı değil, sanat dünyası için mucizevi bir yeniden doğuş olacaktır.